Birinci Dünya Savaşı bitmiş ama Anadolu toprağının insanı için mücadele henüz sonlanmamıştı. Sevr Antlaşması'nı reddeden yerel kuvvetler, örgütlenerek Anadolu'nun istilasına izin vermedi. Bu kurtuluş mücadelesi Lozan Barış Konferansı'nda çözüme kavuşturuldu. Ancak bugün bile devam eden zafer mi, hezimet mi tartışmaları antlaşmayla ilgili birçok iddianın dolaşıma girmesine neden oldu. Bu iddialardan en yaygın olanları da Lozan Antlaşması'nın gizli maddeleri olduğu ve 100 yıl sonra, yani 2023'te sona ereceği. Peki bu iddialar nerede, ne zaman, nasıl ortaya atıldı? Konda'nın 2018'de gerçekleştirdiği komplo teorilerine yönelik araştırma, Türkiye'de neredeyse her iki kişiden birinin Lozan Barış Antlaşması'nın 2023'te sona ereceğine inandığını gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması kabul edilen Lozan'ın 100. yılında geçerliliğini yitireceği yönündeki efsane, uzun süredir internette de dolaşımda. Oysa Lozan'ın 143 maddelik metninde, ek protokollerinde ve resmi zabıtnamesinde süreye ilişkin herhangi bir ifade bulunmuyor. Anlaşmanın 2023'te sona ereceği efsanesi de zaten Lozan'ın gizli maddeleri olduğu yönündeki iddialardan besleniyor. Peki bu mümkün mü? Bir barış anlaşması olan Lozan'ın gizli maddeleri olabilir mi? İkili bir anlaşmaysa, özellikle savunmaya ilişkinse gizli maddeler olabilir. Ve epey durumda da vardır. Fakat bu 8 ülkenin imzaladığı, daha da önemlisi, Milletler Cemiyeti'ne tescil edilmiş bir anlaşma. Bu tescil hikayesini Woodrow Wilson, Amerikan Cumhurbaşkanı Woodrow Wilson çıkardı. Gizli diplomasi olmasın diye. Bunu söyleyenler, bunun gizli maddeleri vardır diyen civanlar gidip Milletler Cemiyeti'nin arşivleri, Cenevre'de bugün Milletler Cemiyeti Sarayı'nda gitsinler baksınlar, tescil edilmiş antlaşmada böyle bir madde var mı? Tescil edilmiş antlaşma dışında geçerli olan hiçbir şey yoktur uluslararası hukuka göre. Bu bir ikili anlaşma değil yahu. Birinci Dünya Savaşı'nı ve Kurtuluş Savaşı'nı bitiren 8 ülkenin birden imzaladığı, 2 ayrı dönemde yapılan pençe penç mücadele, diplomatik mücadele sonucu ortaya çıkan bir metin bu. Anlaşmanın gizli maddeleri olamayacağı konusunda Lozan üzerine çalışan tarihçiler de hemfikir. Petrollerimizi çıkarmayacakmışız, madenlerimizi çıkarmayacakmışız. Ne zamana kadar? 2023 yılına kadar. Bu tamamen bir palavra. Lozan'ın gizli protokolü yok. Lozan'ın gizli maddesi yok. Lozan'ın gizli gündemi yok. Bir kez daha söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Defalarca söyledim, yine tekrar ediyorum. Lozan'ın gizli maddeleri yok. Sevgili tarihseverler, Lozan'ın gizli maddeleri yok. Böyle bir şey yok. Şimdi bu 143 maddenin içinde hiçbirinde böyle Lozan'ın gizli maddeleri vardır diye bir şey yazmıyor tabii ki. Öyleyse nereden çıkıyor bu gizli maddeler iddiası? Bu sorunun yanıtı, Lozan'ı Türk tarafı için bir başarı değil, mağlubiyet olarak görenlerin argümanlarında gizli. 3 Mart 1923'te meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey, Lozan'ı eleştiriyor, sürecin meclisten saklandığını ifade ediyordu. Necip Fazıl'ın çıkardığı Büyük Doğu gazetesinde Lozan'da İngiliz tarafını temsil eden Lord Curzon'ın söylediği bu sözler, anlaşmanın gizli amaçları iddiasına kanıt olarak gösteriliyordu. 1950 yılında Dedektif X1 mahlasıyla İsmet Paşa ve Lozan'ın iç yüzü başlığıyla yayımlanan bir yazı, İngilizlerin hakiki kastının Türkiye'de İslamiyet'i yıkmak olduğunu ileri sürüyordu. Oysa orijinal demeçteki ifadelerle yazıdaki iddia karşılaştırıldığında Curzon'ın sözlerinin açıkça çarpıtıldığı görülebiliyor. 1960'ların sonlarına gelindiğinde Lozan'a katılan Türk heyetinde bulunan Dr. Rıza Nur'un hatıratının yayımlanması gizli maddeler efsanesini daha da yaygınlaştırdı. Rıza Nur, hatıratında Lozan'ın
mahrem işaretiyle neşredilen zabıtnamesini kaynak gösteriyor. Oysa bu gizli ibaresine sahip Lozan Antlaşması'nın resmi zabıtnamesi 1923'te halka açıldı. Yani Lozan görüşmelerine ya da antlaşmasına ilişkin hala gizli tutulan bir metinden söz etmek mümkün değil. Kaldı ki Lozan'ın hezimet olduğunu savunanların dayanaklarından olan Rıza Nur'un kişisel hatıratı tarihçilere göre önemli çelişkiler barındırıyor. Rıza Nur Bey'e bakarsanız Lozan Anlaşması'nı o yapmıştır zaten. Kafasından onun geçmiştir. Bütün güzel şeyler anlaşmıştır. Aksayan yönler varsa o da İsmet Paşa tırnak içinde melununun işidir. Senetsiz sepetsiz yazıyor. Bunlarla tarihin anlaşılması mümkün değildir. Psikolojik bir portre çizerken belki kullanabilirsiniz ama müstakil bir tarihi kaynak olması mümkün değildir. Dünya kadar dedikodu var. Bunun gerçek olup olmadığını tahkik etmek imkanı da yok. Tutanaklarla anılar arasında bazı şeyleri asla bilemeyeceğiz. Ahali mübadelesi gibi çok önemli bir konuda bile veya Fener Patrikhanesi İstanbul'da kalsın mı gitsin mi gibi kritik bir konuda bile tutanaklar başka şeyler söylüyor. Anılar başka şeyler söylüyor. Rıza Nur'a sorarsanız anlaşılan her şeyi o yapmış. Evet, öyle hissediyor zaten. Öyle hissediyor yani, zaten. Yalan atmak için yazmıyor. Hayır. Öyle hissettiği için öyle yazıyor ve o yalan zaten. Rıza Nur'un Atatürk ile ilgili yazdıkları doğru mu? Başlıca palavradır. Lozan'la ilgili efsaneler gizli maddeleri olduğundan 2023'te sona ereceğine, o tarihten sonra yeraltı kaynaklarımızı çıkarabileceğimizden, boğazlardan vergi alabileceğimize kadar uzayıp gidiyor. İncelediğimiz tarihi kaynaklar, gazete kupürleri ve resmi belgeler bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor. Sonuç olarak Lozan Antlaşması ile ilgili efsanelerin ideolojik karşıtlıklardan doğduğu ve bugün dahi siyasete konu edildiği için pek çok insan tarafından doğru sanıldığı söylenebilir. Merhaba, ben TEİT'in video ekibinden Erhan. Şehir efsaneleri çoğunlukla kanıtlanması imkansız ya da takip edilemeyen iddialardan oluşuyor. Anlaşılır gerekçelerle görüştüğümüz çoğu akademisyen bu iddialarla ilgili röportaj vermeyi kabul etmiyor. O yüzden sonraki videolarımızda röportajlardan çok bağımsız araştırmalarımıza yer vereceğiz. Bölümlerimizle ilgili araştırma notlarına ilk yorumdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şehir efsaneleriyle ilgili önerilerinizi lütfen bizimle paylaşın.